Yaptığınız poğaçalar kısa sürede sertleşiyorsa bu tarifi mutlaka kaydedin. Bakın üzerine bastırıyorum ve hemen geri kabarıyor. İçi de tam olması gerektiği gibi yumuşacık. Bir kez denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bu nefis poğaça tarifinin tüm püf noktalarını şimdi paylaşıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. 200 milimlik bardak ölçüm klasik su bardağı. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı alalım. 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 2 adet yumurta akı. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Hamuru hazırlarken un miktarı en önemli noktalardan biri. Yaklaşık 4,5 su bardağı un kullanıyoruz. Ancak unu tek seferde eklemiyoruz. Önce 4 bardakla başlayın. Yoğurmaya başlayınca kıvamına göre kontrollü şekilde un ilave edin. Burada önemli olan nokta ne sert ne de cıvık olmayan, hafif ele yapışan ama toparlanan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unun miktarı kullandığınız una göre değişebilir. Unun markası, cinsi, hatta yumurtanın büyüklüğü bile hamurun kıvamını etkileyebilir. Bu yüzden ölçüye birebir bağlı kalmak yerine hamurun kıvamını kontrol ederek ilerleyin. Gerekirse yarım bardak fazla ya da eksik un da kullanabilirsiniz. Şu an hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bakın tam da istediğim nokta burası. Onu bir anda eklemediğimiz için hamur güzel güzel kendini toparlıyor. Şu an hafif ele yapışabilir. Bu kesinlikle normal. Hatta bu yumuşaklığın sırrı tam olarak da bu. Birçok kişi burada hata yapıyor. Unu fazla kaçırıyor ve poğaça sert oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Hamur elinize çok yapışıyorsa üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirin. Bu şekilde hamur elinize yapışmayacaktır ve hamurunuz daha güzel toparlanacaktır. Hamurunuz toparlanır toparlanmaz yoğurma işlemini bırakmayın lütfen. En az 10 dakika boyunca hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel oluyor. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra hemen şöyle toparlıyorum. Sizlere kıvamını da yakın çekimle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Toparlanan hamurumuzun üzerini kapatalım. Bezle örttükten sonra yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. 1 saat sonra hamurumuza tekrar bakalım. Bakın ne kadar güzel kabarmış ve kendini toplamış. Şu an hamurun içi hava dolu. Tam istediğimiz kıvamda mayalanmış durumda. Hafifçe üzerine bastırarak içerisindeki fazla havayı alıyoruz. Bu işleme hamurun gazını almak denir. Bakın hamur tekrar yumuşacık hale geliyor ama artık pişmeye hazır bir yapıya sahip. İşte poğaçanın o pamuk gibi dokusunun sırrı burada gizli. Mayalanan hamurumuzdan 70 gram kadar parçalar koparalım. Şöyle elimizle yuvarlayıp poğaçamıza şekil verelim. Önceden yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizi aralıklı şekilde yerleştirelim. Farklı büyüklükte veya farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben poğaçamı sade yaptım. Poğaçalarımızı şekillendirdikten sonra üzerine örtelim ve yaklaşık yarım saat tepsi mayası için dinlendirelim. Tepsi mayası alan poğaçalarımızın üzerine açalım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabarmışlar. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine çok az üzüm pekmezi ekliyorum. Bu zorunlu bir malzeme değil, tamamen isteğe bağlı ama küçük bir dokunuşla poğaçanın üzerini daha parlak ve iştah açıcı bir hale getiriyor. Yoksa sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Şöyle fırça yardımıyla poğaçalarımızın havasını indirmeden nazikçe yumurta sarısını sürelim.
Daha sonra üzerine susam serpiştirelim. Dilerseniz susam yerine çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Poğaçalarımı fırından alırken ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istedim. Bakın şu görüntüye, gerçekten harika kabarmışlar. Üzeri hafif kızarmış, içi yumuşacık olacak şekilde tam kıvamında pişmiş. Bakın şu yumuşaklığa, elinize aldığınız anda zaten ne kadar pamuk gibi olduğunu hissediyorsunuz. Üzerine bastırıyorum ve hemen eski haline dönüyor. İşte poğaçanın en güzel noktası bu. Ne sert ne kuru, tam olması gerektiği gibi yumuşacık ve puf puf. Bakın arkadaki tepsiye hepsi aynı şekilde kabarmış ve canlı duruyor. Gerçekten ağızda dağılan bir dokuya sahip. Şimdi poğaçalarımızı tepsiden alıyoruz. Bakın şu yumuşaklığa, sunum kağıdının üzerine aldığımızda bile ne kadar canlı ve taze olduklarını görebiliyorsunuz. Gerçekten de hem görüntüsü hem dokusuyla tam bir ev poğaçası. Bu muhteşem tarifi kesinlikle denemenizi çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarif ile tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik, lezzetli birçok tarifimin var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalım ve tarifimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi eleştirilerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.